kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla sizlerleyim. Açılış yaptığıma göre gözlüğümü takabilirim bence. Bugün yeni bir videoyla sizlerleyim. Geçen videomda bahsetmiştim Brisbane'a gidip coffee shop işi arayacağımı. Ama bunu Rockhampton'da da aramaya karar verdim. Brisbane'a gidince arayacağım tabii ama neden bunu şu an kaldığım yerde yapmıyorum ki dedim. O yüzden bugün sizlerle coffee shop'lara gidip CV dağıtacağız. Ama öncesinde şöyle bir şey belirteyim. Buraya gelip iş arayacaklara tavsiyem, gelmeden önce kesinlikle CV'nizin çıktısını alın Türkiye'den. Çünkü burada ya pahalı olabilir, çıktı ücreti, ya kırtasiye bulamayabilirsiniz. Çünkü bu Covid döneminde kırtasiyeler kapalıydı. O yüzden mesela böyle dönemlere denk gelirseniz kırtasiye bulamayabilirsiniz. O yüzden tavsiyem kesinlikle CV'nizi çıkartıp gelin buraya. Bu sizin için çok daha kolay olacaktır. Ben çıkarttım CV'mi. Ama Sydney'de bir baristalık deneyimim olduğu için ve buradaki işverenler de local experience'a çok önem verdiği için onu da ekledim. Çünkü onun gözükmesi gerekiyordu. O yüzden yeni CV'mi çıkartmaya gidiyorum şimdi. Gelin hep birlikte neler olacak bakalım. Acaba beğenecekler mi? Acaba iş bulabilecek miyim? Evet, CV'lerimi çıkartacağım yer de burası. Buraya da dirseğimizle basıyoruz. Şimdi geldim. İçerisi böyle bir yer. Şuraya gidiyoruz. Çıkarttım. Oradan USB veriyoruz. İstanbul Üniversitesi'nin üyesi. Oradan USB veriyoruz. Çıktısını alıyorlar. O tarafa çok gitmek istemiyorum, çekmek. O kadar yakından istemediğim için. Sonra böyle CV'mizi veriyorlar. 16 adet CV'yi 1.6 dolara çıkarttım. İlk geldiğim coffee shop burası. Henüz oturma başlamadığı için herkes takeaway bir şekilde bekliyor. Bu kafeleri de nereden buldum? Haritaya coffee shop yazdım. Önüme çıkan yerlere böyle sırasıyla tek tek gidiyorum. Öyle buluyorum yani kafeleri. Çok tatlı bir kafeydi. Sordum. Şu anlık ihtiyaçları olmadığını ama CV'mi bırakırsam değerlendireceklerini söylediler. CV bıraktım. Şimdi bir başka kafeye gidiyoruz. Evet, diğer kafemiz ise şurada gördüğünüz coffee shop. Hayattaki şansım. Nasıl? Kapandı mı yani? Yanlış yere mi geldim diye bakıyorum ama. Evet, yanlış yere gelmiş. Evet, asıl yer burasıymış. Çok tatlı. Ya, kafeye bayıldım. Şunun güzelliğine bakın. Kötü haber. Birilerini aramıyorlarmış. Zaten küçücük bir yer ve zaten bir kişi çalışıyor. Ama bayıldım. Harika. Evet, diğer kafelerimize geldik. Bir tanesi şurada gördüğünüz Coffee House, diğeri de şurası. İkisi karşılıklı büyük ihtimal rakipler. Bakalım neler yaşanacak. Maalesef bu kafede kapanmış. Yani en azından şu an açık değil. Karşı kafede barista aramadıklarını söylediler. O yüzden diğer kafelere yürümeye devam ediyoruz. Diğer kafemize geliyoruz. Avustralya'da genelde böyle kafelerin önünde insanlar bekliyor. Yani kafenin önünde kahve içmek çok normal, böyle ayakta bekleyerek. Evet, az önce gösterdiğim kafeye ve onun tam yanındaki bir kafe bar gibi bir kafeye de CV bıraktım. İkisi de şimdilik aramadığını ama CV'mi bırakırsam dönüş yapacaklarını söylediler.
Bakalım, şimdi diğerlerine gidiyorum. Şimdi de şöyle bir kafeye geldim. Tam olarak şurada kafe. Bu kafeye de CV'mi bıraktım. İhtiyaç olursa dönüş yapacaklarını söylediler. Buralarda şu an kapalı ama korona olmadığı zaman da eminim ki bayağı canlı oluyordur. İyi haber. Bir tane kafe aradı. Trial'a gelir misin dedi. Denemeye gidiyorum şu an. Az önce CV'lerimi bıraktığım yerlerden bir tanesi. Bakalım, kahve yaptıracaklar. Nasıl geçecek? Göreceğiz. Şu an bir kafeye geldim. Bir kafe bu şekilde. Bayağı Osmanlı esintileri falan var. Kafe de bu şekilde. Buraların kafeleri bile bir değişik. Evet, bu videom hem böyle baristalık işini nasıl arıyorum, nasıl iş buluyorum ya da bulamıyorum, henüz kesin olmasa da öyle bir video. Hem de böyle size Rockhampton'ı da göstermek istedim. Biraz sanki Eskişehir'imi andırıyor. Şu an bir Trial'a giderken bile yolda gördüğüm kafelere CV dağıtıyorum. CV dağıttığım bir kafede bakacağım buna, seni denemeye çağıracağım dedi. Tamam dedim. Daha ben görüşmeye gideceğim kafeye kadar yolda gördüğüm bir sürü kafeye vereceğim CV'leri. Peki bu evde tam böyle yazlıkçıların evi gibi değil mi? Bazı yerler CV'mizi istiyor. Gerekli olduğunda dönüş yapacağız diyorlar. Bazıları da teşekkür ederiz, yeterli elemanımız var, düşünmüyoruz diyorlar. Hiç CV bile almıyorlar. O kafede bunlardan bir tanesi oldu. Yeterli elemanımız var, o yüzden aramıyoruz dediler. Tamam dedim. Hey. Şu an bir iş görüşmesinden çıktım. Kafe şurası. Gözüküyor mu bilmiyorum. Çağırdılar işte, zaten yaklaşık bir 10-15 dakika önce CV'mi bırakmıştım. Sağ olsunlar, hemen aradılar, görüştük, konuştuk. İşte ne kadar burada kalmayı düşünüyorsun? İşte ne işler yaptın, nerede çalıştın? İşte Rockhampton'ı sevdin mi filan. Ben de dedim evet, çok sevdim. Hatta onlar da şaşırdı, ilk kez birinden bu cümleyi duyuyoruz diye. Çünkü ya işe alınmak için hani söylemeniz gerekiyor. Ay neyse ki İngilizce, yani Türkçe bilmiyorlar ve istediğim kadar anlatabilirim. O yüzden şey demeniz gerekiyor, yani sevdim, evet kalacağım, hani 2 hafta sonra gitmeyi düşünüyorum derseniz tabii ki almazlar. O yüzden yarın beni Trial'a çağırdılar. Şimdi bir ön görüşme yaptılar. Bir Trial'a çağırdılar beni sabah 8 ile 11 arasında. Bakalım, İngilizce konuşmamı sevdiler. Bir de kahve deneyimime bakacaklar. Ona şu an bakamayacaklarını söylediler. Büyük ihtimal, yani Sydney'de de öyle yapmışlardı. En yoğun zamanlarda, en yoğun saatlerde görüşmeye çağırıyorlar ki hani görsünler o hızlılığınızı, işte o gergin ortama ayak uydurabiliyor musunuz, o sırada bunları yapabiliyor musunuz diye. O yüzden öyle, bakalım, yarın geleceğim. 8 ile 11 arasında deneyecekler. Eğer beğenirlerse işe alırlar, beğenmezlerse artık başka şans deneriz. Yapacak bir şey yok, tek kafe orası değil sonuçta. Ama ismi çok güzel, ismi Giddy Goat. Yani sersem keçi gibi bir şey. Bu keçinin de anlamı şey, işte kahveyi ilk keçilerin bulduğu söyleniyor. Keçiler böyle kahve çekirdek, tabii bunu üst baristalar çok daha iyi bilir. Kendimi çok kadar yetkin görmediğim için bunları anlatırken de çekiniyorum biraz. Bilmediğim konular hakkında konuşmayı sevmem. Ama şunu biliyorum, keçiler kahve çekirdeklerini yemiş, ondan sonra böyle bir
hoş olmuş kafaları. Daha sonra o keçilerin çobanı kahvenin böyle işte güzel şey olduğunu, araba çarpıyor değil mi? Kahvenin işte güzel tadı olduğunu, güzel hoş bir enerji verdiğini fark etmiş. Böyle olmuş. O yüzden hani ismi Sersem Keçi güzel yani. Bakalım. Evet, günün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün birçok kafeye CV dağıttım. Bir tane görüşme gerçekleştirdim. Yarına bir tane trial ayarladım. Bence bereketli bir gündü. Güzel geçtiğini düşünüyorum. Şu anda günün yorgunluğunu atmak için nehrin kıyısına geldim. Göstereyim şimdi biraz. Ben burada günün yorgunluğunu atarken sizlere veda ediyorum. Yarın tekrar başlatacağım videoyu. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba. Sabah aceleyle çıktığım için videoyu başlatmayı unutmuşum. Trial'dan çıktım. Çok güzeldi. 8'de gittim. 11'de çıktım. Çok tatlı bir kafe. Güzeldi. Yaptım her şeyi. Bir barista kızla çalıştık. Böyle çok tatlı mini bir kızdı. O da benden memnun kaldı. Oradaki manager da sevdi beni. Gelecek hafta arayacaklarını söylediler. RSA almamı istediler. RSA de Avustralya'da eğer içki satılan bir ortamda çalışıyorsanız almanız gereken bir belge. Onu almamı söylediler. Oranın yukarısı barmış. Bunu alırsan eğer dedi akşamları barda da çalışabilirsin dedi. Güzel, işte ne zaman müsaitsin dedi. Ben dedim her gün müsait. Her gün ve her saat. Ondan sonra böyle sevdiler ve normalde trial'lar yani deneme şeyleri, deneme sürümü diyorum ben buna. Deneme çalışması normalde ücretsiz oluyor ama bana $60 verdiler saatliği $20'dan. Türklerle çalışınca ne olduğunu ya bir sonraki videomda anlatacağım ya da bu videodan önce anlatmış olurum, bilmiyorum. O yüzden sevdim yani. Gelecek hafta arayacaklar. Umarım olur. Şimdi başka bir kafeye de CV vermeye gidiyorum. Böyle. Eğer kapanış yapacaksam şimdiden kapanışı yapayım. Eğer aslında beklerim ya. Şimdi böyle oldu. Gelecek hafta beni aramalarını bekleyeceğim. Ararlarsa videoyu o şekilde kapatırım. Aramazlarsa biriz buna nasıl gidiyorum diye bir video çekerim. Evet, bugün de bir başka günden başlatıyorum videomu. Az önce kafeye gittim. Bir gelişme var mı diye sordum. Kadın da ben de seni arayacaktım. Cuma günü saat 8'de gel dedi. O yüzden bu videoyu burada bitirebilirim. Onlardan cevap gelene kadar yükleyip yüklememe konusunda kararsızdım ama ya artık hani Cuma günü gittiğimde de olumsuz olursa o artık benim beceriksizliğim. Yani bir şeyler ters gitmiş demektir. O yüzden bu videoyu burada kapatayım. Aslında gördünüz, eğer barista yeteneğiniz varsa, makineleri biliyorsanız, kahveleri biliyorsanız böyle CV dağıtıp kısa zamanda iş bulabilirsiniz diye umut ediyorum. Çünkü ben Sydney'e geldiğimin 3. gününde iş bulmuştum. Burada da gördünüz ya, CV dağıttığımın bir 10-15 dakika sonrasında aradılar beni. Ertesi gün Trial'a çağırdılar. Pazartesi, salı kapalı olduğu için bu kadar uzun sürdü bence. Böyle cevap vermeleri. Sonra da Cuma günü gel dediler. Dediğim gibi arkadaşlara tavsiyem, ışık buradan çok güzel. Gelecek arkadaşlara tavsiyem kesinlikle baristalığa dair bir şeyler öğrenin. İş bulmanız çok daha kolay olur. Nacizane tavsiyem. O yüzden videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.